Do you remember how it all started? Your small bodies were consigned to loving embraces as you were taking your first breaths. Then time passed. You grew up a little. The world was like a playground. There was so much to discover. Your brightest smiles lit your faces. Years passed. Time went flying by. You grew up. The vigor of youth, love, and hopes filled you up. Nothing in life remained the same. You always chased happiness. You brought up memories that you would later recall with a smile. Then you decided to be by the side of those you wanted to share your lives with. You too took roots. You let your love flourish. You had children. Then they too grew up. Now you had greater responsibilities. You had more around you to protect. And one day, you realized that you had grown old. The wrinkles on your faces were traces of your lives. You had had a life filled with 1,000 emotions. This was my biggest fear. Growing old, this last period of my life, this period when I no longer seemed to have dreams, when we started with this film, was like the aridity of the desert from which all life had receded. Thanks to my friend Süleyman, who works as an administrator at the Akyurt assisted living facility, I set out on a journey that tore down all my prejudices. Süleyman introduced us to the residents of the Akyurt assisted living facility and their life stories. I realized each life was indeed a story. Çok uzun bir zaman yaşamış gibiyim. Asırlarca yaşamış gibi hissediyorum bazen. Bazen de kısa gibi geliyor. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüyan ağlama değmez. Her yaşantı bana. Ne bulunduysa kaybetti. Gönül aşktan yana. Ne bulunduysa kaybetti. Gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gül kadar güzel. Ağlama değmez hayat, bu gözyaşları. Today is the 100th birthday of Madame Marzuka, one of the residents of the Akyurt assisted living facility. She finishes off a whole century with a bit of melancholy, but mostly with joy. Her friends share the bliss of Madame Marzuka, who has lived through God alone knows what through her life. This is a birthday party celebrating life itself. It suddenly occurs to me that no matter how old you are, you still have hopes and dreams. Apart from being a centennial celebration, this birthday party is not too different from any other. There is fun, music, and an occasional vague flirting. The joy grows with the crowd. Süleyman and I marvel at their dynamism and their energy as we watch them. Then, as I look at these aged youths, it occurs to me that people really start to age when they lose their joy of living.
3 tane çocuğum var. 2'si oğlan, bir kız. 4 tane torunum var. Ortanca oğlumun çocukları da evlendi. Hatta çocuğu oldu, dede oldu benim oğlum. Ben 80 yaşındayım gibi gelmiyor ki bana. Şimdi 80 yaşındayım diyorum. Kendi kendime de gülüyorum. 80 yaşında nasıl olunuyor? There are different lives, different characters at the Akyurt Assisted Living Facility. One of them is Ercan, who is busy at his workshop, and he seems to have chosen to stay away from the party. Ercan, aged 73, is a wooden toy and puppet craftsman. In his skillful hands, wood turns into colorful toys. At his workshop, where the dominant music is the sound of the lathe, Ercan is transforming not only the wood, but his own life too. Ercan, who had never worked with wood before coming to Akyurt, is almost giving a new meaning to his life. Babam ağır gelirli bir memurdu. Bize oyuncak alacak durumu yoktu. Ahşapla ve oyuncakla hiç alakam olmadı. Buraya geldikten sonra komşu çocuklara uçurtmalar yaptım. Çocuklardaki hediye aldıkları zaman nasıl mesut olduklarını görüyordum. Akyurt'ta hayat benim için atölye. Burası. Bazıları çok daha fazla uğraştırıyor, bazıları daha kolay, bazıları ince hesap isteyen oyuncaklar. Hepsini severek yaptım. Toz var, gürültü var, boya kokusu var ama burada mutluyum. Yurt dışında tornaydı, frezeydi, kaynaktı, bu gibi işlerle çalıştım. Onların vermiş olduğu el yatkınlığıyla ahşaba dönüştüm. The Akyurt Assisted Living Facility is a social center some 40 minutes from Ankara city center. The center, which was established after the 1999 earthquake for the quake survivors, was later turned into a social center for the elderly. It is quite different from the conventional assisted living facilities in that it includes facilities that promote socialization and productivity for the elderly, in addition to providing them with maximum comfort. Here, the residents are considered senior citizens, not simply as the elderly. There are physiotherapists and doctors ready to help the residents 7/24. My friend Süleyman is the associate manager of the center. 30 yaşındayım, 79 doğumluyum. Akyurt Yaşam Evi'nde çalışıyorum, müdür yardımcısı olarak. Sosyal hizmet uzmanıyım. Burada yaşlılarla birlikte Akyurt Yaşam Evi'nde çalışıyor olmak bana çok şey kazandırdı elbette ki. İnsanla ilgili, zamanla ilgili, yaşamla ilgili, yaşlılıkla ilgili, gençlikle ilgili, hatta çocuklukla ilgili çok yargımın değişmesine katkıda bulundu. Çok şey kazandırdığını söyleyebilirim. Ben Yücel Eşkinat, 76 yaşındayım. Yaşlanmak her insanın başına gelebilecek mutlu bir olay. Hepimiz eninde sonunda yaşlanacağız. Yaşlılığı mutlu geçirebilmek için ve mutluluğunu tadabilmek için geçmişteki tecrübelerimizi yeni nesillerimize mümkün olduğu kadar aktarabilmemiz ve faydalı olmaya devam etmemiz lazım hayatta. Today, Ercan is happy because his noisy routine at his workshop is interrupted by a visitor, a 14-year-old named Can. Can is Ercan's friend. Their common interests and similar tastes lift the age barrier. Can just loves puppets. He also loves the other wooden toys that Ercan makes. The two of them are like playmates who seem determined to remain kids, though one has a graying beard and the other is just stepping into adolescence.
Ercan and Can worked together in a puppet show that Can organized at the center, and the two have been close friends ever since. Genç Can'la tanıştım. Çeşitli kuklalarla gösteriler yaptı. 14 yaşında büyük yetenek, tahmin edilmeyecek kadar kabiliyetli. O yaşta hakikaten çok güzel şeyler yapıyor, çok güzel. Küçük yaşları itibaren, 2-7 yaşından itibaren bu işlere yönelmiş, görmüş, yönelmiş ve 14 yaşında daha ileriye gitmek için bu yolda ilerliyor. Bir de seslendirebilse ki onu da söz verdi, onun üzerinde de çalışacağını söyledi. Hey merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim sen? Diyorsun bakalım, oynatıyor musun yine kuklalarını? Evet oynuyorum hala. Bak ne kadar sevindi sen geldin diye, görüyor musun? Ben tepiniyor işte böyle. Nasılsın, iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Al bakalım bu elinden de bunu oynat. Büyük boylarda ağzını açıp kapayabilecek. Mümkünse tabii gözlerini de oynatacak, böyle açıp kapatacak bir kukla istiyorum. Can'ın benden istediği gözleri oynayan, ağzı açılıp kapanan, hareketleri halihazırda elinde bulunan kuklalardan daha komplike, daha hareketli olan bir kukla istiyor. Onu internetten arayıp bulmuş. Ondan sonra böyle bir şey de varmış diye onu benden istiyor. Ben de onu yapmaya gayret edeceğim. Çok teşekkür ederim. This wish of Can is very important for Ercan because it is as if Can represents the childhood that Ercan never had. 83 yılı yavrum, işte çocuklar dünyaya geliyor. Onların okudular, okumadılar, karne düşük geldi, zayıf geldi falan. İşte bunlarla nasıl geçtiğini bilemedim ben. Yani gençliğini bilemiyorsun zaten çocuklarla. 3 tane çocuğum var, 6 tane torunum var. Hepsi büyüdüler. Çok güzel okullarda okudular. Evlendiler, çocukları var. Ve o çocukların, torunun çocuğunu görmek de çok güzel bir şey. Life goes on at Akyurt. In the hobby room, old ladies are making wedding candies for young couples getting ready to get married. All the production taking place in this hobby room is reaching out to the outside world. The items produced in this hobby room are on sale on the internet. No resident of the center wants to sit idly doing nothing. Süleyman is like a son to the residents. He is by their side whatever they do and whatever conversation they hold. The production taking place at the center is essential to the happiness of the residents. He doesn't spend much time outside the workshop. Perhaps he's thinking about how he's going to fulfill his promise to Can. Obviously, he is thinking of new projects. He has new dreams. This change in Ercan attracts Süleyman's attention. Indeed, Süleyman drops by at Ercan's workshop to see what's going through his mind. For Süleyman, the items that Ercan produces are very important for his self-improvement. That is why he gives Ercan all the support he can. The foundation provides Ercan with all the materials he needs at his workshop. Süleyman really wants to know what Ercan, his friend, an aged but definitely not old chap who hasn't given up on life at all, is thinking. Çocuk yerine
Çok güzel. Çok güzel. Malzemeyi şöyle tutuyorsun. Ercan Bey'in yaşam evindeki oyuncakla ilgili bu heyecanı bitmek bilmiyor. Ercan Bey'in bu heyecanı bizi de çok heyecanlandırıyor. Beni de çok heyecanlandırıyor şahsen. Şimdi ilginç bir hayali daha var. Yurt dışında Prag'a gitmek. Kuklaların ve tahta oyuncakların vatanı olan Prag'a gitmek isterim. Bu işlerden alakalı yerlerde nasıl yapıldığını görmek en büyük isteğim. Ercan Bey'in bu hayalinin gerçekleşme imkanı var mı? Ercan Bey'in bu hayalinin gerçekleşme imkanı var. Zaten hayal kurmaya başlamışsa aslında yolun bir kısmını kat etmiş demektir. Onun hayali bizim hayalimiz olduğuna göre ikinci kısmını da kat ettik. Şimdi belki asıl zor olan gerçekle buluşturma kısmına geldik. Bunun için elimden geleni yapacağım. Götürebileceğimizi düşünüyorum. 2 gün sonra 70'ime basacağım. Şimdilik 69'dayım yani. 1940'ta 2. Dünya Savaşı'nın tam arifesinde doğmuşum. Babamdan öğrendiğim çok ilginç bir şey var. Babam ben öleceğim artık galiba, hayal kuramıyorum dedikten bir hafta sonra ölmüş. ...71 yaşındayım. 1939 doğumluyum. Ben şöyle yani çocukluk yılları muayyen tahsilleri geçirdikten sonra hukuk fakültesinden mezunum.
emekli avukatım. Zaman valla çok çabuk akan bir şey. Çok çabuk akıp gidiyor. Yaşanmak doğal bir şey. Bu bir tabiat kanunu. Genç olacaksınız, ihtiyar ve yaşlanacaksınız. Ben yaşlanmayı bir sorun olarak kabul etmiyorum. Yaşlanmanın bir kenara çekilmek olmadığı kanısındayım. Ve yani bu yapılır mı? Bu böyle edilir mi? Ben yaşlandım. Bu giyilir mi? Bunu kabul etmiyorum. Here we are in Prague, the city where a dream comes true. Prague spreads in front of us like a town from a fairy tale. Prague, also known as the Golden City or the Crown of Bohemia, is one of the oldest and most beautiful cities in Europe. With river Vltava running across the city, with its unique architecture, towers, bridges and streets, Prague is as pretty as a postcard. It is a big excitement to witness Ercan feeling overjoyed by being in this dream town. Prag çok güzel bir yer. Yani herkese tavsiye ederim. Burası bizim için esin kaynağı ve yeni oyuncaklar, yeni projeler için burası tam gezip görülecek, esinlenecek bir yer. Süleyman Bey ve bu işi organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarımla olsaydı herhalde ben bunu gerçekleştiremezdim. Prague really ends up being a huge source of inspiration for Ercan. Visiting the toy museum just off the Prague Castle is a reason enough to visit this beautiful city. This museum is the second biggest collection of toys in the world. Oyuncak müzesi beni alakadar eden taraflarda hakikaten çok güzel oyuncaklar var. Onları da çok bol resmini çektim. Onlardan esinlenerek herhalde bir şeyler üreteceğim. Aldıklarımla beraber bana çok faydalı oldu. Aşağı yukarı 25-35 civarında benim yaptığım oyuncak var. Bunlara ilaveten de buradan yeni oyuncaklar tedarik etmek istiyorum. We witness the history of toy making as we walk around this enchanting museum. These unique toys, made by masters, take Ercan's breath away. Though his toys are not displayed at this museum, Ercan too is a part of this history. Here at this museum, you almost hear the child inside you. Carried away by the magic of these toys, Ercan buys a couple of souvenir toys at the museum. It is absolutely amazing to see Ercan as his dream comes true. Aslında Ercan Bey heyecanını çok dışa vuran birisi değil. Ama çok heyecanlıydı içten içe. Çok meraklı bir ruhu vardır zaten Ercan Bey'in. Yani çok çeşitli oyuncaklar yapmasından, bulmaya çalışmasından da onu anlayabiliyoruz zaten. Onun yüzündeki tebessümü çok hafif yakalayabilirsiniz. Ama çok heyecanlıydı. Öncesinde Prag'la ilgili bana bir sürü soru sordu. Oyuncaklarla ilgili bir sürü soru sordu. Çok konuştuk bu konuda. Oldukça heyecanlıydı. Uçakta çok heyecanlıydı. Yolculuk sırasında çok heyecanlıydı. We too are inspired by Ercan's enthusiasm about his dream coming true. His eagerness to improve himself, to see new places and to learn new things. Prague is a city that has been preserved so well that it makes you feel you are frozen in time. As Ercan enjoys his visit, we feel that all the effort to make his dream come true had been really worth it. Gençlerin hayatlarını istedikleri gibi yaşamaları kanısındayım. Ve istedikleri her şeyi yapsınlar. Sonra ihtiyarlıkta, yaşlandıkları zaman bunu neden yapmadım? Bunun için görmedim. Kuşkusu olmasın.
This trip has reminded us of the joy of living. It has given us a new point of view towards ourselves and towards life itself. We were reminded of the importance of sticking to our dreams and of seizing the day. Buraya gelmek benim için çok şey ifade ediyor. En az Ercan Bey'e ettiği kadar çok şey ifade ediyor benim için de. Yaşlılık benim için açıkçası biraz ürkütücü bir alandı. Çünkü acaba bu işe girerken, yaşam evine girerken de acaba bu insanların son durağında ziyaret ettikleri insanlar mı olacağız kaygısını çok fazla taşıyordum. Yalnız öyle olmadığını gördüm. Her yaşta heyecanların yaşandığı, tutkuların yaşandığını, onların gerçekleştirilebildiğini, onların gerçekleştirildiğinde insanların o yüzündeki tebessümü görmek açıkçası benim içimdeki bu korkunun önemli bir kısmını da atmama yardımcı oldu diyebilirim. Her yaşın gerçekten ayrı bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir kere daha düşünüyorum bunu. And toys. It feels as if we have taken a trip to the imaginary world of Ercan. He meets the toy masters and examines the toys with great attention and curiosity. He is almost looking at the toys from both his own eyes and those of Can. Here in Prague, toy and puppet making have long been an art. The puppet masters of Prague have given life to thousands of detailed, almost real characters throughout the centuries. Ercan buys a couple of toys for himself. His enthusiasm makes me think that if Can were here with us, we would have a lot of difficulty taking him back home. There are other surprises in Prague awaiting us in the evening. Next, we are at a puppet theater. The puppets perform an opera by Mozart at the theater. This performance is like a celebration of the musical genius of Mozart, who spent a part of his life in this city. This, of course, is not the only puppet theater in Prague, a city where puppet making is at its peak. It is possible to watch many other performances in the town. We love the show, and once again, we are reminded of Can. Ercan now has even more that he wants to share with him. He's really eager to share his experiences in Prague with Can. Ömür çok tatlı bir şey. İyi zamanı geçersen, kendini dikkat edersen, şeyimize, saatimize bakarsak iyiyiz. Ama bakmazsak, kendimizi düşünceye verirsek haliyle insan üzüntülü oluyor. Bilmiyorum, ben hayallerim var, yaşıyorum. Yaşamak da istiyorum. Prag'a geleli 3 gün oldu. Vakit çok çabuk geçti. Prag 3 günde dolaşılacak bir şehir değil. Çok güzel bir şehir. Yarın kısmetse döneceğiz. Bu arada gençlere tavsiyem şudur ki genç zamanlarında fırsatları olduğu takdirde gezmelerini, görmelerini, kültürlerini artırmalarını tavsiye ederim. Benim hiç aklımda yokken bu yaşımda Prag'ı düşünmüyordum fakat kısmet oldu ve gördüm ve çok mutluyum. Zaman çok hızlı geçiyor. İnsan gençliğinde zamanın 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarına çok uzun zaman var gibi geliyor. Fakat hakikaten zaman çok hızlı geçiyor. En basitinden söyleyeyim, buraya 3 gün geldi. 3 günün nasıl geçtiğini bilemiyorum. Çok hızlı geçti. This is our last day in Prague. We are at the end of an unforgettable trip.
We have decided to devote the whole of this day to toy and puppet shops because Ercan has an important mission: to see every puppet and toy he can from the eyes of Can. Also, he wants to buy something for Can, a puppet that will make Can happy. He finds it pretty difficult to choose. I realize how important it is for Ercan to make Can happy from the meticulous effort he spends on finding an appropriate puppet for him. There are so many items that you could spend a whole day examining. Finally, Ercan finds one that he thinks Can will really like. He finds a very special, handmade puppet. All the materials used in the making are natural materials. What's more, its eyes and mouth can move. You can tell that Ercan is thinking about Can's reaction over receiving the gift. Uzun zamandan beri aramış olduğumuz, Can için aramış olduğumuz gözleri ve ağzı oynayan kuklayı burada buldum. Tahmin ederim hoşuna gidecektir. Kendisi sevinecektir. O gülümsemeyi görmek, onlardaki o neşeyi görmek, bakışlarındaki değişikliği, gözlerinin içindeki pırıltıyı görmek çok güzel bir şey. Ben oyuncak verdiğim zaman çocuklar çok mutlu oluyorlar. Onlardaki bu gözlerindeki o pırıltıyı görmek çok hoş bir şey. Atölyeye geldikleri zaman bilhassa çeşitli oyuncakları gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar. Ben de onlara bu mutluluğundan çok hoşuma gidiyor. Onlara keşke devamlı oyuncaklar yapıp yeni oyuncaklar verebilsem. We feel that we have changed at the end of this 4-day trip. We have made a dream come true. This has given us new life energy. We know that nothing will ever be the same for us. Time flies. You walk through life and gain experience. Nothing seems to stay the same. But when you look back, you realize that nothing has really changed. Your friends, your loved ones, still, you know that you're not who you used to be. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, gel ona otur. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl geçti? İyi geçti, çok güzel geçti. Kukla gösterileri falan izlediniz mi? Tabii ki oraya gittim. O kukla gösterilerini izledim. Tiyatroları izledik. Ben duyduğuma göre sokakta falan da kukla oynatıyorlarmış. Kukla sokakta da oynatıyorlar. Bir sokak var en aşağı 200-250 metre uzunluğunda. O sokağın sağlı sollu taraflarında çeşitli dükkanlar var. Bunlar ahşap oyuncak ve kukla dükkanları. Bir kere girdin miydi kolay kolay çıkamazsın. Bu arada dükkanların önünde kuklaları da çeşitli müzik eşliğinde oynatıyorlar. Gözü oynayan, ağzı oynayan kukla gördünüz mü hiç? Gördüm. Senin için bir daha aradım. En sonunda senin beğeneceğini tahmin ettiğim bir tane de kukla
aldım. Beğeneceğini tahmin ediyorum. Tam istediğim gibi, çok teşekkür ederim. What is the meaning of life? How can we make our lives zipped into a limited amount of time meaningful? I guess by being happy, making our loved ones happy, learning from each other, improving ourselves, and by sharing all that we have with others. These were the thoughts running through my mind as I watched Can make his first puppet performance at Akyurt. Life goes on at Akyurt, and it will. I leave Akyurt having realized that getting old is no reason to stop embracing life, and that we never really grow up. I will always remember those aged but still twinkling eyes. As I watch the ladies in the hobby room, and Can, who is learning to make puppets from Ercan, I realize that I no longer fear getting old, if I get lucky enough to get old, that is. I learned here that life is but a dream, and we are all children who want to have sweet dreams. Zaman rüyaya benziyor. Gelip geçiyor. Zaman her şeyi gösteriyor.